Uçan Kuş TV ekranlarından herkese merhabalar. Sağlık vaktinde partnerim operatör doktor Fatih Dağderen'i aldım karşıma. Yine sorularımızı yönelteceğiz kendisine. Sizlerden gelen soruları tabii ki. Evet hocam, ameliyatsız estetik operasyonlar nelerdir? İşin içerisinde aslında iki tip uygulamadan bahsedebiliriz. Bunlardan birincisi cihazlar vasıtasıyla yapılan uygulamalar. Evet. İkincisi ise enjeksiyonlar vasıtasıyla yapılan uygulamalar. Şimdi cihazlardan kasıt nedir? Bunun içerisinde özellikle ultrasonik cihazlar var ve radyo frekans cihazları var. Bunlarla yapılan bir takım uygulamalar yapılıyor. Tabii etkileri anlamında böyle standartize bir takım etkiler değil, çok büyük bir efekt isteyen ya da beklentisi olan bir hastayı çok da tatmin etmeyen uygulamalar diyebiliriz aslında. Uygulanıyor mu? Evet, yani operasyon istemeyen, ameliyattan korkan kişiler için en azından denenebilecek, biraz daha yüzlerinde mesela eğer yüz için yapılacaksa sıkılaşma sağladığı düşünülen cihazlar. Tabii ki bu cihazlar hani çok eski yıllardan beri kullanılıyor. Yani ben 20 yıldan beri bu tip cihazların aslında estetik uygulamalarına şahit oluyorum. Tabii dönemsel olarak da ister istemez etkileri bazında yeterli etki alınamadığında cihazlar isim değiştiriyor bu defa. Sanki yeni bir cihazla uygulanıyormuş gibi. Biraz da bu işin aslında kritik noktası. Yani normal şartlarda çok efektif ve etkin bir sonuç isteyen bir kişi bu tip cihazlara biraz daha böyle mesafeli davranmalıdır diyorum. Ben aslında işin biraz doğrusunu, eğrisini tam net olarak, objektif olarak anlatan bir hekim olduğum için o yüzden bu tip olaylarda hani hastalara yanıltıcı değil de gerçekten onlara bilinçlendirici bir şekilde çözümlerden ve konulardan bahsettiğimi de zaten farkındasınızdır. İkincisi ise enjeksiyonlu olan işlemler. Şimdi enjeksiyonlu işlemler dediğimizde tabii herkesin artık bildiği botulinum toksinleri var, biliyorsunuz, botoks diye geçiyor. Dolgu uygulamaları var, yine sıklıkla yapılan ki aslında estetik ameliyatların belki de en sık yapılan grubunu bu iki iğne enjeksiyon tekniği oluşturuyor. Bunun dışında mezoterapi ürünleri var ki bu mezoterapi ürünleri aslında her yıl içerisindeki bir etken madde ortaya çıkarılıp işte bugün size somon DNA'sı, bugün size selenyum, bugün size çinko, bugün size magnezyum, bugün size işte kolajen, bugün size şu denilerek, yani Hyaluronik asit. evet, hyaluronik asit denilerek aslında bunlar hep bir şekilde Pazarlama tekniği. marketing ve pazarlama teknikleri. O yüzden lütfen bunlara kanıp da çok da fazla kendinizi şey yapmayın. Hiçbirinde bir mucize olmadığını da göreceksiniz. Ben daha hiçbirini denemedim vallahi bunları. Ama deneseniz de sonuçta hani denediğinizle kalırsınız. Tabii ki etkinliğini görebilirsiniz ama sonuçta bu mezoterapi ürünleri zaten dünya standartlarında olan bir şey ki özellikle Fransa çok meraklıdır ki mezoterapi ürünlerine neden çok sıcak bakmayız? Çünkü her hekimin kendince bir şey vardır, formülasyonu vardır. Şimdi işte derimiz için biyotin iyi gelir, selenyum iyi gelir, çinko iyi gelir, bakır iyi gelir. İşte ona göre belli elementler, belli mineraller bunun içerisine enjekte için konulur ve sonuçta uygulanır. Nihayetinde yapılabilir mi? Evet, yapılabilir, mezoterapiye karşı değiliz. Fakat hani bunlardan da böyle işte Alaaddin sihirli lambası gibi çok büyük beklentiler ve hedefler olarak düşünmemek lazım. Çoğu zaman da hastaları tatmin etmiyor zaten. Evet, yani zaten sonuçta tatmini olmayan hastalar bir şekilde dönüp dolaşıp bize Cerrahi başvuruyorlar. Evet, müdahaleye cerrahiye gidiyorlar, geliyorlar. aynen. Peki bu PRP ve kök hücre? Oraya da geleceğim. Şimdi aslında ben etkin olan şeylere bahsediyorum ki bunun dışında daha etkin olmayan bir sürü teknik ve yöntemler zaten internette, sosyal medyada her yerde dolaşıp duruyor. Mezoterapi dışında mesela özellikle işte belli yine enzimler vasıtasıyla mesela gıdı bölgesine ya da yüzün belli bölgesindeki yağ eritici bir takım iğneler vardır. Bunlar mesela özellikle Amerika'da falan çok kullanılıyor ama Türkiye'ye çok gelmedi aslında soracak olursanız. Yine de gıdı bölgesini eritmek, yüzü yanağı eritmek için, yağları eritmek için belli bir takım iğneler de gerçekleştiriliyor. Bu da dediğim gibi çok etkinliği tartışılır. Bunun dışında PRP tedavisi, GRP tedavisi, yani PRP tedavisi, GRP tedavisi, hatta onun bir üst level'ı ki ben artık o yöntemi zaten sırf bir program olarak da yaptım. CVF, daha doğrusu gerçek hücresel tıp, gerçek kök hücre tedavisi ki buna stem cell terapi diyoruz aslında soracak olursanız. Stem cell terapi biraz bunların hepsinin dışında bırakmak lazım. Çünkü
hani bu grubun içerisine sokmak istemem istemsel terapi. Çünkü istemsel terapi gerçekten rejeneratif tıbbın yani en doruk noktasıdır. Çok özel bir işlemdir. Hakikaten gerçek tedavi uygulamasıdır. Ama onu bunların arasına sokmak istemiyorum. Çünkü sulandırmak istemiyorum. Çünkü sonuçta o bambaşka bir şeyden bahsediyoruz. Evet, o bambaşka bir konu Bambaşka aslında, bir doğru. konu aslında. Hani PRP tedavisine de çok hani böyle karşı değilim. Yapıyorum da, uyguluyorum da ama yine büyük beklentiler, büyük ümitlerle, büyük umutlarla bu tip tedavilerin aslında hastaları memnuniyetsiz bıraktığına şahit oluyorum. Peki şu anda en revaçta hangi cihaz var mesela? Şimdi cihazlar bazında dediğim gibi mesela şu anda kullanılan işte geçen hatta programımıza gelen birisi de vardı biliyorsun o radyo frekans cihazından bahsetti. LiFu dedi, HIFU dedi işte bunların hepsi aslında benzer şeyler sadece değişiyor isim değişiyor o şekilde bu tip cihazlar kullanılabilir ama dediğim gibi yani büyük ümitler beslememek gerekir. Bunun üzerine özellikle altını çiziyorum. Dolgu ve botoks uygulamaları zaten yıllardır yaptığımız şeyler. Özellikle vücudunda belli bölgelerinde doku eksikliği ya da volümetrik bir onarım isteyen bir kişi için zaten dolgu uygulaması dudak olsun, çene olsun, elmacık kemiği olsun, şakak bölgesi olsun ya da nazolabial bölge ya da gözaltı ışık dolgusu için zaten bunlar uygulanan ve sık uyguladığımız ve yıllardır test ettiğimiz etkinliği gerçekten çok iyi. Hastaların memnuniyeti üst seviyede. Hasta mutsuzluğu yaşanmaz eğer doğru bir hekime doğru bir ürün enjekte edilirse. Diğer şekilde hasta ne yapar? Şimdi bu ürünleri de şöyle anlatayım size. Siz rahatlıkla bir ürünü hani 50x diyelim yani bu ister dolar deyin, ister euro deyin, ister TL deyin alabilirsiniz ya da bir ürünü 250x'lik bir rakam alabilirsiniz. Şimdi bu da otomatik olarak tabii fiyat farkını ortaya koyar ki maliyet hakikaten bu hastalar için çok önemli. Hastalar da daima ucuz peşindedir. Ucuza giderler sonuçta etkinliğini görmezler ya da çeşitli alerjik reaksiyonlarla bir takım sıkıntılarla karşılaşıyorlar. Ondan sonra onu düzelttirmek için tabii bize İki geliyorlar. katı para ödüyorlar. Ben de bunu anlamıyorum. Mesela ben çok çevrede böyle benim sektörümde gerek iş dünyasında çok arkadaşım vardır. Böyle 3 kuruş az verebilmek için böyle giderler hiç bilmedikleri bir doktora. Fakat sonra o doktorun yaptığı hatayı düzeltmek için 10 kuruş fazla verip onu düzeltirler. Yani en başta git normal bir ücretle çünkü her zaman o işte ikinci ameliyatlar ya da ikinci düzeltmeler plastik cerrah 2 katı fiyat istiyor bunlar. Aynen öyle ama haklı da yani. Sonuçta bakın şöyle söyleyeyim. Yani dolgu yaptırmıştır, kişi arkadaşı yaptırmıştır, memnundur, şudur budur. Fakat nihayetinde onların kötü sonuçlarını pek görmezler. Onlar çünkü bizde. Onları ben görüyorum yani. Her gün görüyorum. Yani her gün duduk dolgusu, işte yanak dolgusu ya da elmacık kemiği dolgusundan muzdarip olan ya da bir takım problemlerle karşılaşmış hastalarla ben her gün karşılaşıyorum. Ama yapan hasta o sadece diyor bak fiyat kıyaslıyor. Sanki şey alıyor hani nasıl desem uçak bileti alırken internete girersiniz ya işte 300 liraya uçuyordur işte Yani diğer firma 250 lira uçuyordu. Hadi onunla uçalım. Sonuçta aynı yere gitmiyor muyuz? Öyle gibi düşünülüyor ama aslında konu öyle değil. Sağlığımız mevzu bahis olduğunda, sağlığımız gerçekten ciddi bir risk altındaysa gerçekten daima en iyi ürünü, en tecrübeli hekimi seçmek zorundasınız. Kesinlikle. Biz kongrelerimizde, plastik cerrahi kongrelerinde her gün mutlaka dolguların, botoksun yapılıp da alınmış kötü sonuçların tedavisinde neler yapılması gerektiğini konuşuyoruz. Bakın nasıl uygulanır konuşmuyoruz biz artık. Yani yapılmış kötü uygulamaları nasıl tedavi edebiliriz konuşuyoruz. Nasıl tedavi ediyorsunuz? Eriterek. Yani bir sürü tabii tekniği var ama bazı şeyler var ki ameliyatla geri dönüşümsüz. temizleyerek. Geri dönüşümsüz. Yani diyelim ki siz kör kaldıysanız yani bunu nasıl tedavi edeceksiniz? Nasıl kör kalabilir? Bakın Yanlış dolgu. tabii ki dolgu enjeksiyonunda dolgu ürünü direkt olarak o kişinin damarına denk geldiğinde o dolgunun çok ince kılcallar vasıtasıyla sizin retinanıza giden bir arteri tıkadığında kör kalabilirsiniz ki bunun dünyada yapılmış bir sürü çalışmaları var. Yine hakeza dudakta çürümeler, burun üzerinde çürümeler özellikle burun, dudak bölgesi daha doğrusu şu üçgenden bahsediyorum. Bu üçgende yapılacak olan dolgu uygulamalarının ne kadar tehlikeli, ne kadar ciddi problemlere sebep olabileceğini ve bunun hani istatistiki rakamları var yani. Peki dudak dolgusunda ne gibi sıkıntılar olabilir? Şimdi dudağın bakın her iki üstten ve alttan gelen arteriyel yapıları vardır ve venöz yapıları vardır. Siz eğer dudak enjeksiyonu yaparken bu bölgede arteriyel bir yere temas ettiğinizde o dudağınız çürür.
Çürümek nedir? Çürümekten kastım nekroz olur. Yani o dudak dolaşımı bozulur. Dolaşımı bozulduğu için Kangren olur. Kangren olur. Gangren olur. Ben bunu tabii ki anlatmak için çalışıyorum. Olur. Yani dudağın böyle tamamen kesilip atılabilecek düzeyde bir yapıdan bahsediyorum. Bu Zaten hocam korkuyordum. Daha da korktum şimdi. burun için de Daha geçerli. da yanından geçemeyeceğim. Mutlaka bir programda bunların slaytlarını getireyim, slaytlarını göstereyim. Yani bu Evet. tip hastaların nelerle karşılaştığını gerçekten görseler hiç kimse bir daha gidip de böyle tecrübesi olmayan, çünkü artık günümüzde maalesef eli iğne tutan herkes, bakın biz programda da görüyoruz burada, yani Doğru, çok estetisyen, güzellik uzmanı, acil tıp hekimi, pratisyen Tabii. hekim, ne bileyim yani beyin cerrahı, her hekim bu işleri yapmak için böyle dedim ya, eli iğne tutan herkes, ki bu sadece hekimler diyoruz. Hekimlere hadi problem yok. Ama hekim dışı insanların artık hani kuaförde, berberde, ne bileyim güzellik masaj salonlarında böyle insanlara botoks partileri yapıldığını falan duyuyorum. Bunlar hakikaten bizi de üzüyor. Hastaları da daha çok üzüyor. Çünkü Hemşireler bakın, de yapıyor artık. ama kesinlikle böyle bir şey mümkün değil. Çok Çünkü hemşirenin yaptığını biliyorum. bunların yani bakın sağlık koşullarında sağlıkla ilgili, şimdi şöyle anlatayım size. Böyle bir yetki belgeleri de olmadığı gibi yapılması da zaten doğru değil. Dedim ya size, bu tip kişilerin yaptığı dolgu ya da botokslarla ilgili sorunları zaten biz çekiyoruz. Biz onları zaten tedavi ediyoruz, bu tip hastaları. O yüzden bu kadar detaya giriyorum. Şimdi nihayetinde bunların hani yapılırken doğru hekime ve doğru ilaçlar kullanıldığı takdirde problem olmayacağını söylüyorum. Ve bununla ilgili olarak da en yetkin kişilerin plastik cerrahlar olduğunu başından sonuna kadar her programda söylüyorum zaten. Çünkü neden? Biz aslında bakın işi bir kombinasyon olarak değerlendirin. Estetik cerrahi eğitimi almış bir branş hekimi olarak işin hem non-invaziv dediğimiz, yani cerrahi dışı, hem cerrahisini bildiğimiz için, yani ben bunun her türlü aşamasını biliyorum. Her türlü aşamasını her plastik cerrah biliyor. Bildiği için de otomatik olarak biz bununla ilgili olarak size bu olur, size bu olmaz, size şu olabilir. Her türlü alternatif sunabiliriz. Oysa ki ben elinde sadece iğne olan bir hekim olsam her şeyi iğneyle tedavi etmeye çalışırım. Örnek anlatayım ne demek istediğim. Mesela çeneyle ilgili, çenesi küçük olan bir hastaya sizin eğer elinizde tek bir materyaliniz dolguysa eğer, çeneyi doldurmaya çalışırsınız ve problem yaşarsınız. Oysa ki o kişinin çenesi belki dolguluk değil, yağ enjeksiyonu, belki de implant gerektiren, belki de daha ilerisinde bahsettiğim bir maksulofasyal dediğimiz ortognatik cerrahi gerektiren, yani çene kemiklerini ilerletme, kesme gerektiren bir hastadan bahsediyoruz. Siz onu küçük dokunuşlarla bir şeyler çözmeye kalkarken aslında bazı şeyleri de bozuyorsunuz. Tabii. Bu aynı şekilde burun için de geçerli. Burun ameliyatı olan hastaların içerisinde hiç azımsanmayacak %5 ile 10 civarındaki hastamda daha önce burnuma dolgu yaptırdım diyen hastalarla karşılaşıyorum. Gerçekten yüzüne ya da burnuna dolgu yaptıran bir hastanın ameliyatını yapmak içimden gelmiyor artık. Çünkü içeride ciddi bir doku hasarıyla karşılaşıyoruz. Yani dolguyla burun olamayacağını, olabilecekse de bu kararı yine bir plastik cerrahın vermesi gerektiğinden yanayım. Tabii. Bakın bana gelsin, desin ki ben burnumu yaptırmak istiyorum. Evet. Dolgu da düşünüyorum. Okey. Dolgu gerekiyorsa dolgu yaparız zaten, problem yok. Ama her hastanın burnunu dolguyla dolduramazsınız. Bu mümkün değil. O dolguyla yaparsanız burnunu büyütmüş olursunuz. Ve gerektiğinde de o hasta tekrardan ameliyat olmaya karar verdiğinde bu defa o dolguyu çıkmaz ya da o dolgu içeride zaten istemediğimiz bir takım reaksiyonlara sebep olup bizim ameliyattaki pek çok manevramızın da önüne geçmiş oluyor. Bunu yine yüz uygulamalar için de geçerli. Mesela yüzüne ip koyduranlar, yani Fransız askısı diyorlar ya da yüzüne örümcek ağı yaptıran ya da yüzüne bir takım enjeksiyonlar yaptıran hastalar bir süre sonra bize geliyor. Ve ben bu hastalara yüz germe yaptığımda tüm anatominin tamamen dağılmış, parçalanmış, bozulmuş olduğunu fark ediyorum. Oysa ki ameliyat olmamış hasta, ki ameliyat esnasında mesela hiç yüzüne elletmemiş, yüzüne hiçbir şekilde dokunulmamış bir hastanın ameliyatı çok daha başarılı ilerliyor, çok daha güzel seyrediyor. Sonucu da muhteşem oluyor. Diğer yüzüne dolgu yapılmış, ip konulmuş, Fransız askısı ya da başka askı ne derseniz deyin artık, ya da örümcek ağı konulmuş hastaların içeride ciddi anlamda dokularında karma karışık bütün dokuların bozulmuş olduğuna şahit oluyorum. Bu da hakikaten o hastaların ileriki dönemde tedavi olabilmelerini, daha doğru bir tedavi alabilmeleri şansını aslında yok etmiş oluyorlar. Bu nedenle
eğer siz non-invaziv de olsa bir estetik uygulama yaptıracaksanız siz olun. Mutlaka bu işin eğitimini almış bir plastik cerrahla karşılaşın. O gerekirse size zaten dolgu da yapar. O gerekirse size askı da yapar. O gerekirse size yüz de gerer. O gerekirse size endoskopik de uygulama yapabilir. Tabii. Bizim uygulamalarımızda unutmayın ki her yiğidin bir yoğurt yiyişi var derler ya, onun gibi her cerrahın da kendince bir tekniği, kendince bir planı, kendince bir çalışma şekli vardır. Mesela bir hasta bana geldiğinde ben o hastaya eğer gerekliyse endikasyonuna göre kaş da kaldırabilirim. Sadece üst göz kapağı da yapabilirim. Ben bunu savunurum. Bir başka doktor başka bir şeyi savunabilir. Ama doğrusunu savunmak tecrübeli hekimlerin işidir. Unutmayın bunu. Tabii. Eğer tecrübeli bir hekime giderseniz o sizin için hangi uygulamanın yapılması gerektiğini, hangisinin yapılmaması gerektiğini sebepleriyle izah ettiğinde bunu bir şekilde anlamış olursunuz. Önemli olan şey dediğim gibi yani doğru bir hekime burada rast gelmek. Eğer böyle olduğu zaman da çok da güzel bir sonuç almış oluyoruz. Bunun dışında lokal uygulamalar var aslında. Yani hastanın uyumadan. Çünkü hastalar neden non-invaziv dediğimiz yani cerrahi dışı, ameliyat dışı bir uygulama tercih ediyor? Aslında buna bakmak gerekir. Buna bakıldığında hastaların aslında korkuları bu işin içerisinde. En büyük problem Tabii. o. Yani Aslında, genel anestezi almak istememesi. evet, genel anestezi ile lokal anestezi arasındaki fark aslında. Sonuçta enjeksiyonla ilgili bir uygulama yapıyorsanız gene hasta küçük de olsa bir acı hissediyor. Yani aynı acı hissettikten sonra küçük bir beni çıkartmak gibi ya da küçük bir işte mesela diyelim ki lip lift yani üst dudağı kısaltmak işlemi ya da bir bişektomi uygulaması ya da küçük bölgelere yağ enjeksiyonları gibi uygulamalar aslında lokal anestezi altında gerçekleştirebiliyoruz ya da göz kapağı ameliyatlarını yapabiliyoruz. Lokal. Tabii ki lokal anestezi altında Aman Allah. yapabiliriz. Şunu demeye çalışıyorum. Aslında hastanın anestezi korkusu varsa lütfen endişe etmesinler. Çünkü lokal anestezi altında pek çok uygulamaları gerçekleştirebiliyoruz. Bunun içerisinde liposuction'ları dahil. Ya bunları büyük ameliyatlar gibi değerlendirmeyin. Genel anestezi almanıza da gerek yok. Ama başından beri söylediğim gibi doğru hekime, tecrübeli bir hekime başvurmanız çok önemli. Diğer şekilde komplikasyonlarla dolu bir seyirle karşılaşacaksınız. Ki ben her gün kendi pratiğimde, kendi ofisimde 10 tane hasta görüyorsam bunun 7 tane 8 tanesi ameliyat olmuş hastalar. Bu gerçekten üzüntü veriyor. Yani bunun içerisinde bir kısmı dolgu yaptırmış, bir kısmı botoks yaptırmış, enfeksiyon olmuş, akıyor, kokuyor veya ne bileyim gangren olmuş bir sürü problemle karşılaşıyorlar. Mesela benim bir meslektaşım o kadar çok burnuna dolgu yaptırmıştı ki burun ameliyatı oldu geçtiğimiz sene. Bayağı 6 saate yakın ne sürmüş çünkü uzun süre dolguları temizlemek zorunda kalmış cerrah. Yani hani akabinde burnu yapabilmiş, çok uzun sürmüş ameliyatı ve bir yıl oldu neredeyse, ödemi hala inmemiş. Çünkü dolgu olan burunlara yani iyileşme sürecini de çok uzatıyormuş. Kesinlikle katılıyorum. O yüzden zaten pek çok meslektaşım dolgu yapılmış burunları ameliyat yapmıyor. Ben yapıyorum gerçi yani bu tip hastalarla karşılaşıyorum. Artık hastalar da uyandılar tabii bunun yani dolgu yapılmış burun ameliyatının yapılmadığını ya da yapmak istemediğini hekimlerin öğrendikleri için bize söylemiyorlar. Böyle hastalarla çok karşılaşıyorum. Oo, Tabii daha ki tehlikeli. bu çok daha tehlikeli. Mesela hasta daha önce ameliyat olmuş, ameliyat olduğunu söylemek istemiyor ya da dolgu yapılmış, dolgusunu söylemek istemiyor. Mesela yüzüyle ilgili bir işlem yaptırmaya geliyor. Benim yüzüm diyor böyle diyor işte sarktı, kötü oldu, şu bu falan. Sonra bir konuşuyorsunuz aslında daha önce bir sürü uygulama geçirmiş, bir sürü işlem yaptırmış. İşte dolgular içerisinde görüyorsunuz ya da ipler konulmuş ya da örümcek ağları yapılmış ki bunların arkadaşlar çok etkili olmadığını aslında pek çok kişi farkına vardı. Yani bakın bundan 2 yıl 3 yıl önce herkes örümcek ağı derken şu an örümcek ağı için başvuran ben hiç kimseyi görmüyorum. Peki bu Hep dönem içerisinde dönemsel. bu dönem içerisinde yaptıran kişiler ne oldu? Hiç kimsenin haberi var mı? Veya bu kişiler işte memnun olan var mı? Allah aşkına çıksın birisi desin ki ben örümcek ağı yaptırdım ve memnunum. Ben hiç bilmiyorum. Ya da Fransız askısı yaptırdığını düşünen, yaptırdığını söyleyen kişiler çıksınlar lütfen konuşsunlar. Desinler ki biz memnunuz. İşte şöyledik, şöyle olduk. Bu hakikaten çok önemli bir detaydan bahsediyorum. Evet. Yani bakın şöyle biz de ip uygulamaları yapıyoruz ama bizim yaptığımız ip uygulamaları biraz farklı. Neden? Çünkü biz o bölgede diseksiyon dediğimiz önce bir serbestleştirme gerçekleştirip o şekilde ip uygulaması gerçekleştiriyoruz. Siz orayı serbestleştirmeden yaptığınız takdirde o doku bir süre sonra büzülür ve sonra tekrardan açılır. Bunu aslında geçici bant gibi düşünün. Bu biraz daha uzun süren bir bant gibi değerlendirin. Hani diyorlar ya Bülent Ersoy işte şu makyaj yaparken burasına bantlar yapıştırıyormuş. Böyle bir makyaj tekniği var. Mesela kaşlarını kaldırmak için şu şekilde yukarı doğru bantlar koyuyorlar. Onu içeriden konulan bir bant gibi düşünün. Sonra bant etkisini yok
yitirince Tabii bırakıyor. eski haline geliyor. Bu mesela kaş konusu, ki kaşla göz geri kalan söz diyoruz hep. Özellikle bu konu çok önemli. Yine hastalarımız mesela işte geliyorlar, diyor ki botoksla diyor işte kaşımı kaldırtabilir miyim? Evet, kaşınız bir miktar kalkar ama botoksun efekti bir kaş kaldırmada ulaşabildiğimiz efekt kadar değildir birincisi. Ve biz bunu yaparken belli noktalara yapıyoruz bu enjeksiyonu. Bu enjeksiyonu eğer biraz içe yaptığınızda kalkıyor kaş. Ama bu defa da kaşın yanları daha kırışık olarak kalıyor. Eğer oraya yaparsak bu defa kaş tekrardan düşüyor. Yani anlatmaya çalıştım. Hani kaş kaldırmak için gelen hasta bir süre sonra şikayet için geliyor. Neden? İşte buralarımdaki kırışıklık gitmedi. Ama şimdi kaş kaldırmak başka bir şey, kırışıklığı tedavi etmek başka bir şey. Kırışıklığı tedavi etmek için yaptığınız uygulama kaşı kaldırmaz. Evet. Evet, kaşı kaldırmak için yaptığınız uygulamada kırışıklığınızı çok fazla düzeltmeyebilir. En azından yanlarda. Yani çok acayip bir matematik. Evet, yani işin içerisinde dediğim gibi, yani isterseniz 10.000 kişiye botoks yapmış olun. 10.000 Tabii. birinci hastanızda bile şikayet alabilirsiniz. Bu hakeza dolgu için de geçerli. Bir de iğneli uygulamalar var. Özellikle bu derma roller ya da altın iğne diye bahsedilen uygulamalar var. Bunlar aslında derma roller tabii çok daha mekanik bir şey. Oradaki aslında PRP tedavisine benzer bir uygulama. Şimdi PRP'de nedir olay? O bölgeye işte vücudunuzdaki plateletleri, tomurcukları getirip yapıyorsunuz, ki kan tomurcuklarını getirip yapıyorsunuz. Kan pulcuklarını diyeyim daha doğrusu, getirip yapıyorsunuz. O bölgede sanki yaralanmış gibi bir his veriyorsunuz ki orası tekrar rejuvene olsun. Evet. Aynı şekilde derma roller kullandığınızda da orada bir travma yapıyorsunuz aslında. O travma da benzer bir efekt. Nedir? Orada bir yaralanma var, bir hasar var. Gel diyorsun vücuda, burayı onar. Aynı şey altın iğne için de geçerli. Altın iğnedeki uygulamada ise derinin yaklaşık olarak yani %40, %50 miktarında içerisine giren ağrısız bir uygulama ve o bölgelere radyo frekans yapılıyor. Çünkü derimiz 3 katmandır. Epidermis ve dermis olmak üzere, ki dermis de 2 katmandır. Papiler ve retiküler dermis olmak üzere. Siz eğer bu bölgelere radyo frekans verirseniz ve travma yaparsanız, travmadan kastım aslında bu altın iğne denilen şey o. İçeriye hem iğne giriyor, o bir travma, beraberinde iğnenin girdiği yere de birazcık radyo frekans veriyorsunuz. Orayı yakıyorsunuz aslında, bir enerji veriyorsunuz. O enerji de ikinci bir travma yapıyor. Bu da beraberinde orada iyileşmeyi çok daha iyi bir noktaya getiriyor. Ama dediğim gibi bunlar sadece deriyi küçük de olsa düzeltici uygulamalar ama tam bir şey değil. Ameliyat değil. Tam bir ameliyat değil, evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Diğer konumuzla tekrardan buluşacağız sizinle. Efendim, sağlık vaktinde operatör doktor Fatih Dağdelen stüdyo konuğumuzdu. Programımız devam edecek.